Kütle çekim dediğimizde hep aklımıza Isaac Newton ya da Albert Einstein gibi isimler geliyor. Uzayı dalgalandırmak başlığıyla aldığım bir video olacak bu. Çünkü kütle çekim dalgalarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunu yine çeşitli kitaplarda ve belgesellerde gördüğüm için sizlerle paylaşmak istedim. Başlayalım, yine aralarda ya da video sonunda yine açıklamalarda bulunurum arkadaşlar. Çarpışan kara delikler gibi evrende yaşanan en şiddetli olaylarla üretilen kütle çekim dalgaları uzay zamanı fırtınalı bir deniz gibi dalgalandırıyor. Ancak astrofizikçiler kütle çekim dalgalarının uzayı tıpkı ütüsüz kumaş gibi kalıcı olarak buruşturduğunu da gösterdi. Peki yakınımızda kara delikler çarpışırsa bizi nasıl etkileyecek diye bir soru sorabilirsiniz. Kütle çekim dalgalarını LIGO buldu. Amerika'da kurulan LIGO gözlemevi, lazer girişim ölçer tekniğini kullanarak çarpışan kara deliklerden kaynaklanan kütle çekim dalgalarını 2015 yılında gözlemledi. Kara delik ve nötron yıldızı gibi güçlü yerçekimine sahip süper yoğun cisimler çarpıştığı zaman kütle çekim dalgaları üretiyor. Arkadaşlar burada makale dışında da, hazırladığım makale dışında da bahsetmek isterim. Kara delikler, nötron yıldızları, hatta hatırladığım kadarıyla süpernova patlamaları da kütle çekim dalgaları oluşturuyor. Uzayı hep tarif ederken ilk böyle edindiğim bilgilerden ve Einstein'ın tariflerinden duyduğum, uzayın bir çarşaf gibi ya da bir deniz gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Mesela ben genellikle kendimce örneklediğimde denize bir taş attığınızda hafif böyle dalgalanmalar yaratır ya. İşte bunun etkisi gibi düşünebilirsiniz kütle çekim dalgalarını. En basit anlatım yöntemi bu olur sanırım. Evet, makaleden devam edelim. Neden önemli kısmına bakıyoruz. Evreni oluşturan büyük patlamadan kaldığı düşünülen ama henüz keşfedilemeyen ilkin kütle çekim dalgaları da var. Ancak bunları tespit etmek çok zor. Büyük patlamadan günümüze geçen 13.78 milyar yılda uzay yaklaşık 90 milyar ışık yılı genişlediği için ilkin kütle çekim dalgaları gezegenleri parçalayacak şiddetli yerçekimli fırtınalardan çok daha küçük ve zararsız titreşimlere indirgendi. Öte yandan uzay zamanın en eski kara delik çarpışmalarını bile kalıcı uzay kırışıklıklarında saklayan bir yer çekimi hafızası varsa bunları zayıf kütle çekim dalgalarının izi olarak kullanabilir ve evrenin doğduğu anı, yani büyük patlama anını ilk kez gözlemleyebiliriz. Peki bu kırışıklıkları nasıl göreceğiz diye sorabilirsiniz. LIGO aslında nötron yıldızı çarpışmalarını gözlemlemek için inşa edilmişti. Ama rastlantı eseri Güneş'ten 30 kat kütleli iki kara deliğin çarpışmasından kaynaklanan kütle çekim dalgalarına tanık oldu. Buna rağmen çarpışma 1.3 milyar ışık yılı uzakta, yani uzak bir galakside gerçekleşmiş ve aradan geçen zaman da sadece 0.2 saniye boyunca küçük bir protonu titretecek kadar zayıflamıştı. Öyle ki bu dalgalanmaların akustik karşılığı kısa bir damak şaklatmasına benziyordu. Damak şaklatarak siz de kütle çekim dalgalarının nasıl ses çıkardığını test edin. Davulun sesi uzaktan kulağa hoş gelir. Kütle çekim dalgaları uzay zaman dokusunda bir dalgalanmadır. Uzayın devasa kauçuk bir tabaka olduğunu hayal edin. Kütlesi olan şeyler bu kauçuk tabakayı trambolini büken bowling topu gibi büker. Kütle ne kadar çok olursa uzayda kütle çekim tarafından o kadar fazla bükülür ve bozulur. Örneğin Dünya'nın Güneş'in etrafında dönmesinin nedeni devasa kütlesinden ötürü Güneş'in etrafındaki uzayda büyüdükçe bir bozulmaya neden olmasıdır. Böylesi büyük bir bozulmada düz bir çizgide hareket etmeye çalışırsanız kendinizi çembersel bir yörüngede hareket ederken bulursunuz. İşte yörüngeler de böyle çalışır. Gezegenleri çeken fiili bir kuvvet yoktur. Sadece uzayın bükülmesi vardır. Kütle çekim dalgaları
kütleler ivmelenince oluşur ve böylelikle uzayın dokusunu değiştirirler. Kütleye veya enerjiye sahip her şey kütle çekimsel dalgalar oluşturabilir. Eğer siz ve ben dans etmeye başlarsak uzay zaman dokusunda dalgalanmalara sebep oluruz. Fakat bu dalgalar son derece küçük olurdu. Pratikte saptanamayacak derecede. Kütle çekim dalgaları ne kadar hızlı hareket ediyorlar? Bunun sorusuna bakalım. Her ne kadar daha ileri ölçümler gerekse bile şimdilik iki dedektörün bu enerji dalgasını algılamaları arasındaki zaman farkı 7 milisaniye. Bu dalgaların ışık hızında hareket ettiklerini gösteriyor. Bu da söz konusu dalgaların kütlesinin olmadığını gösteriyor. Çünkü kütlesi olan bir şey ışık hızında hareket edemez. Işık hızında hareket etmesi için enerji haline geçmiş olması gerekmektedir. Aslında burada çok püf nokta var. Yani bir şeyi enerji haline getirebilirsek ışık hızına geçebiliriz. Yani buna çıkıyor bu iş. Dolayısıyla 1.3 milyar ışık yılı uzaktaki bir birleşmenin etkileri de Dünya'ya tam 1.3 milyar yıl sonra ulaştı. Spesifik olarak 14 Eylül 2015'te. LIGO'nun gözlemlediği bu dalgaların kaynağı neydi? Buna bakalım. Biri Güneş'in kütlesinin 36 katı, diğeri 29 katı olan ve 1.3 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan iki kara deliğin birleşmesi dedektörler tarafından tespit edilen bir sinyal yarattı. İki kara deliğin çarpışmasının sonlarına doğru birbirlerine çok hızlı bir biçimde yaklaşırlar ve dalgaya yayarken enerji kaybederler. Bu iki kara delik daha sonra yaklaşık olarak ışık hızının yarısı kadar bir hız ile çarpışıp yeni bir kara delik oluşturur. LIGO'nun dedektörlerine gelen girişim modeli de bu üç güneş kütleli enerjinin kaybolmuş kısmıydı. Bu girişimi iki LIGO laboratuvarı da Livingston, Louisiana ve Hanford ve Washington görüntüledi ve aynı sonuca ulaşıp birbirlerini doğruladılar. Peki kütle çekim dalgaları ne işimize yarayacak diyebilirsiniz. Aynı radyo dalgaları gibi kütle çekim dalgaları da aslında bilginin bir formu. Yani bu bilgi formlarını evrenin gözlemlememizin mümkün olmadığı uzaklıklarında milyonlarca yıl önce olmuş olan olaylar hakkında bilgi sahip olmak için kullanabiliriz. Örneğin bu iki kara deliği göz önüne alalım. İkisinin çapı da 150 kilometreden küçük. Şimdi kütlelerini göz önünde bulundurarak yoğunluklarını tekrar hayal etmeye çalışın. Ve iki kara delik de bizden 1.3 milyar ışık yılı uzakta. Işık dalgalarını kullanarak bu iki cismi görmeyi bir kenara bırakalım. Bize bu uzaklıkta olan milyonlarca kilometre çapındaki koca bir galaksiyi bile görmemiz zor. Ama yer çekimi dalgaları işe bize bu hayal edilemez uzaklıkta olan olaylar hakkında bilgi veriyorlar. En ilginci ise bu tarz kara delik birleşmelerinden daha fazlasını gözlemlememiz bize evrenin tarihi hakkında muhtemelen büyük patlamanın gerçekleştiği o ana yakın zamanlar hakkında bilgi verecek. BBC'ye konuşan yaşadığı dönemde Stephen Hawking bu yöntem sayesinde Big Bang sırasında evrenin çok önceki zamanlarında oluşan enerjilerin kalıntılarını dahi gözlemleme şansımız olduğunu belirtti. Peki kütle çekimsel dalgaların doğrudan gözlemlenmesi neden önemlidir? 1. Einstein'ın kuramının doğruluğu iki kara deliğin birbirlerine yaklaşarak birleşmelerinin doğru olarak tahmin edilmesiyle bir kez daha gösterilmiştir. 2. Einstein'ın tahmin ettiği ama daha önce gözlenmesi mümkün olmayan kütle çekimsel dalgalar ilk defa gözlemlenmiştir. 3. Orta büyüklükte kütleye sahip kara deliklerin varlığı bağımsız bir ölçümle kanıtlanmıştır. 4. İki orta büyüklükte kara deliğin birleşerek yeni bir kara delik oluşturması ilk defa gözlemlenmiştir. 5. Ama belki de önemlisi bugüne kadar gökbilimi ve astrofizik ile ilgili veriler, ışık ve benzeri elektromanyetik dalgalar kullanarak
elde edilirken artık yepyeni bir gözlem aracı kazanıldı. Bu gökbilimi alanında 1609'da Galileo Galilei'nin teleskobu ilk defa gök cisimlerini gözlemleyecek şekilde geliştirmesinden sonraki en önemli keşiftir. Kütle çekimsel dalgaları ölçebilmemiz sayesinde artık evren hakkında bilgi elde edebileceğimiz kaynakların sayısı önemli miktarda artmıştır. Kütle çekimsel dalgaların doğrudan gözlemlenmesi ders kitaplarının güncellenmesini gerektirecektir. Evet arkadaşlar, kütle çekim dalgaları gerçekten önemli bir keşif ve bununla düşünün, yani 1.3 milyar ışık yılı ötedeki bir patlama ya da bir birleşmenin yarattığı kütle çekim dalgasının o cisimlerin ne kütleye sahip oldukları, ne yaptıkları vesaire böyle detaylara sahip olmamızı sağladı. Yani önemli bir keşif. Belki ilerleyen süreçte teleskopların teknolojilerini bu tarz dalgaları tespit ederek o dalgaların nasıl çıktığı, neyle çıktığı veya çeşitli gözlemle bu titreşim ve dalgaları ölçerek ne olduğunu daha detaylı çıkartabileceğiz. Yani ucu açık bir keşif aslında. Bu keşifle beraber birçok şeyin de gözlemleme metodumuzun ya da yani teleskopları düşünün arkadaşlar. Teleskoplarda biliyorsunuz radyo teleskop, işte kızılötesi teleskoplar vesaire, hani mor ötesi teleskoplar, böyle değişik teleskop teknolojilerimiz var. Bu LIGO'nun keşfi de kütle çekim dalgalarına bu tarz teleskoplar yapılmasına da sebep olabilir diye düşünüyorum. Ya da çeşitli gözlem araçlarına sebep olabilir. Zaten makale içerisinde de değinmişim. Yani gerçekten önemli bir keşif. Benim ilgimi çekmişti. Sizlerle de bu şekilde paylaşmak istedim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.